Türkiye Gazetesi YouTube kanalından herkese merhabalar. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçirdiği kaza sonrası ölümü açıklanmıştı. Biz de hem Reisi'nin ölümünden sonra ortaya çıkan iddiaları hem de İran bir seçime gidiyor. Bu seçimde öne çıkan adaylar kimler, Reisi'nin yerini kim alacak? Bu ve bunun türevlerini diyelim konuşmak için Türkiye Today haber şefi Doğacan Başaran'la bir bağlantı yapıyoruz şu anda. Doğa, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Hemen aslında seninle ilk yaptığımız Instagram'daki canlı yayında sen orada dile getirmiştin. Şimdi yeni tekrar gündem oluyor. Reisi'nin ölümünden sonra tabii hem Cumhurbaşkanlığı için artık kimin olacağı konuşuluyor hem de Ali Hamaney artık 85 yaşında. Hamaney sonrası İran'ın lideri, dini lideri, ruhani lideri kim olacak? Herkes bir yandan da bunu konuşuyor. Reisi'nin ölümünden sonra Doğa, aslında senin de söylediğin gibi Instagram'daki canlı yayınımızda söylemiştin. Reisi'nin yerine kim gelecek? İran'ın yeni Cumhurbaşkanı kim olacak? Veya Ali Hamaney artık 85 yaşında. Hamaney sonrası İran'ın lideri kim olacak soruları soruluyordu ve en ön plana çıkan isim de senin söylediğin isim Ali Hamaney'in ikinci oğlu Müşteba Hamaney. Bu bir Müşteba Hamaney'in önünü temizleme operasyonu muydu sence? Tamamen Reisi çünkü en büyük adaydı. Reisi'den sonra da oğul Hamaney diye ön plana çıktı. Bunu bir yorumlayabilir misin? Burada bir plan program olmuş olabilir mi? Şimdi tabii ilk gün sizin de ifade ettiğiniz gibi Instagram'da bu konuyu konuşmuştuk. Kaza olma ihtimalinin hala daha yüksek olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Çok eski bir helikopter, çok kötü bir coğrafya ve kötü bir hava koşullarının olduğu gün gerçekleşen bir helikopter kazasından bahsediyoruz. Tabii şunu da ifade etmek gerekir. Bir cumhurbaşkanının kazayla ölmüş olması bana çok makul de gelmiyor. Kaza ihtimalini konuşuyor olmamıza rağmen hava koşullarını göz önünde bulundurarak uçakların seferlerinin ertelediği bir dönemde çok zor durumda kalınsa Culfa demiryolu hattı üzerinden bile İran'a geçebilecek bir cumhurbaşkanının helikopterini beraberinde Dışişleri Bakanı'yla birlikte düşmüş olması ve bugün işte cenazelerinin gerçekleşiyor olması burada bizi komplo teorilerine itiyor. İşte İran-ABD ve İran-İsrail gerilimlerinden dolayı konunun özellikle İsrail komplosu olabileceği de konuşuluyor ama İran'ın başka iç dinamikleri var, başka gerçekleri var. Sizin de işaret ettiğiniz gibi 85 yaşındaki bir dini lider Hamaney realitesi var. Hamaney dışında Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin neredeyse tamamı son Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi tenzih ediyoruz. Ya şüpheli bir şekilde öldüler ya da ev hapsiyle karşı karşıya kaldılar İran'da. Ruhani için de bunun 2-3 yıl sonra yaşanmayacağının garantisi yok. Son olarak Reis'in önünde şüpheli bir ölüm ve İran'da Reisi özel bir figür. Benim 2016 ile 2019 arasında çok yoğun bir şekilde İran çalıştığım dönemde İran'ın bir sonraki dini lideri kim olur sorusuna yanıt aradığımda bu konudaki uzmanlarla görüştüğümde herkesin ortak fikri yargı erki başkanı olan İbrahim Reisi'nin bir sonraki dini lider olacağı. 2 dönem yargı erki başkanlığı yaptı ve reformist Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin karşısına muhafazakarların Cumhurbaşkanı adayı olarak çıktı ve kaybetti. Buna rağmen bir sonraki seçimde tekrar muhafazakarların Cumhurbaşkanı adayı olarak burada Devrim Muhafızlar Ordusu'nun özel olarak istediği, desteklediği Cumhurbaşkanı adayı olarak seçildi. Reisi'nin 85 yaşındaki Hamaney'den sonra dini lider olması ve devletin işte hem yargı kısmında hem idari kısmında tecrübe edinmesi gibi bir proje söz konusuydu. Bunu ordunun da desteklediği düşünüldüğünde Hamaney sonrası liderimiz Reisi olacak düşünüyorum. Bugün Reisi ortadan kalktı ve Reisi'nin alternatifi olarak ön plana çıkan tek isim Hamaney'in ikinci oğlu olan Müşteba Hamaney. Müşteba 2005 yılında Yeşil Hareket denilen seçimlere hile karıştığı iddiası üzerinden reformistlerin büyük protestolar düzenlediği olaylarda ilk kez adından bahsettirilmiş ve muhafazakarların genç ve parlak yıldızı olarak yorumlanmış bir isim. Son yıllarda özellikle Batı'da Müşteba'nın Hamaney tarafından kendi yerine bir veliaht olarak hazırlandığı konuşuluyordu. Son olarak bugün de Reuters bu konuda detaylı bir habere yer verdi. Görüntü itibariyle Reisi'nin ölümüyle birlikte Müşteba Hamaney rakipsiz kalmış durumda. Fakat Müşteba Hamaney'in 55 yaşında olduğunu henüz vurgulamamız gerekir. Ayetullah değil. İran'ın anayasal düzeni açısından dini bir eğitimi var ama ayetullah olması gerekiyor. Diğer taraftan Müşteba Hamaney'in devlet tecrübesi de yok. Henüz bir hükümette yer almadı. Henüz Cumhurbaşkanlığı yapmadı. Hamaney daha önce Cumhurbaşkanıydı. İslam Devleti'nin ilk döneminde Cumhurbaşkanlığı yapmıştı. Dolayısıyla burada mevcut dini lider Hamaney'in birkaç yıl daha yaşayacağı ve belki de yeni hükümetlerde Müşteba'nın rol alacağı, o tecrübeyi kazandıracakları bir süreç yaşanabilir. Peki o zaman şunu sorayım. Şimdi Müşteba Hamaney senin de dediğin gibi devlette hiç yer almamış. Bir devlet tecrübesi yok ve bu
dini devrim, bu İslam devrimi yapılırken de söylenen belki de en büyük olgu biz işte monarşiyi, şahı yıkıyoruz. Şimdi Hamaney sonrası oğlunun gelmesi, Müşteba'dan sonra Müşteba'nın oğlu gelmesi. Şimdi monarşiyi yıkıp 30 yıl sonra 40 yıl sonra tekrar monarşiyi getirmiş gibi olacaklar. Bu İran'ın olgusunu, yapısını sarsmaz mı yani? Hiç güvenilirliği kalmaz bence. Direkt oğluna devrediyor. Müşteba da oğluna devretse o zaman. Tekrar monarşi gelmiş gibi olacak çünkü İran'a. İslam devrimiyle ilgili, İslam devriminin yaşadığı süreç ve bugünkü İran'la ilgili çok güzel bir kitap var. Kitabın başlığı "Dünün devrimcileri, bugünün reformistleri." İslam devrimini gerçekleştirenlerin büyük çoğunluğu meydanlarda bugün reformist olarak şu sloganı atıyor: "Bir devrim yaptık, ne büyük hata yaptık." Çünkü ortaya çıkan siyasi tablo aslında o günkü ideallerden tamamen kopmuş başka bir İran realitesi ve bu İran realitesi o günkünden daha özgür de değil, daha demokratik de değil. Tam olarak sizin söylediğiniz yere gidiyor iş aslında. Bir monarşinin devrilmesi sonrasında yeni bir monarşinin belki de inşa edildiği bir süreç söz konusu. Burada Müçteba'ya rakip olabilecek bir başka isim çok konuşulmuyor. İlk devrim rehberi olan Hümeyni'nin torunu. Cumhurbaşkanı adayı olarak görebiliriz önümüzdeki günlerde. Şimdi baktığımızda belki de iki ailenin rekabeti de başlayacak İran. Bu kesinlikle İslam devriminin en azından 1979'daki ideallerinden çok uzak bir tabloya işaret ediyor. Yani Hümeynilerle Hamaneyler arasında bir iktidar mücadelesi de görebiliriz. Bir yandan da seçim tarihi de açıklandı. 50 günlük bir refakatten sonra bir muhbir, reisinin yardımcısı şu anda 50 gün boyunca Cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek. Sonrasında seçime götürecek ülkeyi 28 Haziran'da. Potansiyel adaylardan da bahsedebilir misin Cumhurbaşkanlığı için? Şimdi burada aslında hem bir sonraki dini liderin nasıl şekilleneceğini hem de bu Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı sorusunu ilişkili görmek gerekiyor. Şunu ifade etmek gerekir: İbrahim Reis'in Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde Hamenei bir açıklama yapmıştı. Reis'i istiyorum, bunu seçin diyerek. Bu açıklama şeydi: Hizbullahi bir hükümet kurulsun. Yani bir defa muhafazakarlar kazansın. Şimdi demokratik bir ülkeden bahsetmiyoruz. Farklı bir anayasal düzen söz konusu. Örneğin Türkiye'de işte eski sistemde her partinin başkanı aynı zamanda başbakanıdır. İran'da böyle bir partileşme yok. Mevcut düzende de partiler ittifak yapıyor, bir ortak aday buluyor. İşte Cumhur İttifakı'nın bir adayı vardı son seçimimizde, Millet İttifakı'nın bir adayı vardı gibi. Ama İran'da öyle değil. Her aday Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilebilir. Bu yüzden biz İran seçimlerinde 100'ün üzerinde ismin adaylık başvurusu yaptığını görüyoruz. Yani muhafazakarlar diyor ki en azından şu 20 arkadaşımız aday olsun. Konsey hangisini kabul edecek, hangisini reddedecek bilmiyoruz. Reformistler de aynısı diyor. Mevcut görüntü itibarıyla seçimlerde reformistlerin popüler iki figürü var. Fakat burada asıl yoğunlaşılması gereken isim eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif. Muhammed Cevat Zarif'in özellikle dün Amerika Birleşik Devletleri bu kazanın suçlusudur, yaptırım uygulayarak helikopter parçası almamızı engellediler gibi bir açıklaması var. Bu aynı zamanda son yıllarda sistemin dışına itilen Cevat Zarif'in Hamanei'ye göz kırpmasıdır. Bu anlamda reformistlerden Cevat Zarif'in isminin ön plana çıkacağı bir süreç yaşayabiliriz. Ama Hamanei'nin Hizbullahi hükümet vurgusu göz önünde bulundurulursa ve oğlunu bu göreve hazırlamak istediği düşünülürse muhafazakar bir cumhurbaşkanının seçileceğini öngörebiliriz. Muhafazakar cumhurbaşkanı profili olarak son seçimlerde reisiye alternatif olarak ismi geçen önemli bir isim vardı: Perviz Fettah. Eski Enerji Bakanı. Bu aynı zamanda İran'ın nükleer programına çok hakim olduğunu gösteriyor ve İran'da Mustazafın Vakfı dediğimiz vakfın başkanı. Mustazafın Vakfı dediğimiz Ezilenler Vakfı adı altında doğrudan Bonyat diyor onlar. Vakıf yapılanmasıyla işleyen bir ekonomik modelde orduya giden ve ordu içerisinde zenginleşen insanların yolsuzluk ağını teşkil eden aslında vakıf sisteminin başı. Dolayısıyla sistemin çok kritik bir ismi. Bu anlamda biz Perviz Fettah'ın ismini önümüzdeki günlerde daha önce duymamış olmamıza rağmen çok sık duyabiliriz. Bir başka muhafazakar aday olarak İzzatullah Zergami'nin ismini çok sık duyacağımızı düşünüyorum. Kendisi hali hazırda zaten Turizm Bakanı. Emekli bir general, bu anlamda Hizbullahi hükümet vasfına çok uygun. Bunun dışında belki sürpriz olabilir ama tam olarak Müçteba Hamanei'nin hazırlanma sürecinde sorumluluk alabilecek bir isim var. Eski Savunma Bakanı ve Hamanei'nin mevcut durumda savunmadan sorumlu baş danışmanı olan Hüseyin Dekan. Biz Hüseyin Dekan, Pervez Fettah veya işte İzzetullah Zergami gibi isimlerin Cumhurbaşkanı olduğu bir kabinede sürpriz bir şekilde Müçteba Hamanei'nin önce bakan olarak atandığı, daha sonra kabine içi görev değişikliğinde Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıldığı ve aşama aşama aslında dini liderliğe giden yolunun döşendiği bir sürece tanıklık edebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla 28 Haziran'da İran'da bir seçim gerçekleşecek ve kuvvetle muhtemel bu seçimde Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin refleksini bilmiyor olmakla birlikte bu isimlerin hangileri veto edilecek, hangileri onaylanacak ama Hamanei'nin işaret ettiği muhafazakar bir cumhurbaşkanı seçilecek diyebiliriz. Son bir şey daha soracağım. Ondan sonra başka bir konuya geçeceğim. Helikopterle ilgili bir soru soracağım sonrasında. Dini lider nasıl oluyor İran'da?
O da mı bir seçimli oluyor yoksa dini lider kendi yerine mi atıyor yoksa bir konsey var onlar mı seçiyor? Çok basit bir soru oldu. Konsey üzerinden seçiliyor ama seçildiğinde ömür boyu olacak şekilde seçiliyor. Burada asıl kritik nokta aslında bu. Hümeyni vefat ettiğinde Ali Hamene'yi çok tırnak içinde söylüyorum silik bir karakter olarak kabul ediliyor. Hamene'nin beraber çalıştığı Rafsanjani hükümetini hatırlayalım. Rafsanjani çok güçlü bir cumhurbaşkanı. Bizim eski sistemde başbakanın daha güçlü olduğu, cumhurbaşkanının sembolik olduğu bir duruma evrilen İran rejimi vardı. Dini lider sadece dini lider aslında ve güçlü bir cumhurbaşkanı siyasi otoritenin başında. Fakat Hamenei zaman içerisinde yaptığı atamalarla, çünkü anayasa gereği aslında neredeyse her şeyden sonra yaptığı atamalarla, yani kendisini seçen konseyi de o seçiyor. Yani oradaki üyeleri o belirliyor. Dolayısıyla süreç içerisinde devlete tamamen hakim oldu. Özellikle 2005 yılında Cumhurbaşkanı Ahmadinejad'la karşı karşıya geldiği bir hadise var. Cumhurbaşkanı Ahmadinejad, dünürü olan Halit Rıza Meşai'yi Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atamak istiyor ve Hamenei veto ediyor. Bu veto liyakattan bağımsız olarak okunması gereken hadise. Yani Ahmadinejad dünürü olduğu için Meşai'yi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapmak istemiyor. Meşai, İran'da Fars milliyetçiliği üzerinden şekillenen İrancılık denilen doktrinin ideoloğuydu. İslam devrimine karşı farklı bir yaklaşım geliştirmek istiyordu Ahmadinejad. Muhafazakar bir cumhurbaşkanı olmasına rağmen. Hamenei ilk defa devrim muhafızları ordusu üzerinden Ahmadinejad'a karşı çok net bir tavır aldı. Ahmadinejad oturma eylemi yaptı evinde. Evinden çıkıp göreve gitmedi günlerce. Devrim muhafızları ordusu Cumhurbaşkanı'nın evini bastı ve göreve başlamasını emretti. O gün Hamenei İran'ın bütün üzerine hakim olmuştu. O günden itibaren Hamenei çok güçlü bir dini lider olarak varlığını sürdürüyor ve tüm yetkilileri işte dini lideri belirleyen komisyonun üyelerini atama dahil olmak üzere kendisinde olduğu için biz bir sonraki dini liderinde Ayetullah Ali Hamenei'nin işaret edeceği isim olacağını düşünüyoruz. Burada İbrahim Reisi Hamenei'nin işaret edebileceği bir isimdi. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından da desteklendiği için. Hamenei'nin işaret edebileceği tek ve güçlü isim. Artık hayatta değil. Bu da Hamenei'nin oğlunun önünün açıldığı anlamına geliyor. Son olarak tekrar bir kazaya gitmek istiyorum. Şimdi Reisi'nin bindiği helikopter, kaza yapan helikopter Bell 212. Bir Amerikan helikopteri ve Şah zamanında İran'ın aldığı bir helikopter. Amerikan malı. Çok da eski bir helikopter. Kaza geçmişi de var. Daha önce Kanada'da da bir kaza yapmış ve çok da sağlam bir helikopter değil açıkçası. Şimdi İran'a hem askeri destek veren hem ticari ilişkileri sağlam olan, ekonomik ilişkileri yine sağlam olan bir başka süper güç Rusya ve Rusya'da da yığınla helikopter var. Reisi bu ziyareti için ki demir yolu bile kullanabilirmiş. Sen de dedin gidiş dönüş sırasında. Bu ziyarette bir Amerikan helikopteri yerine bir Rus helikopterini neden tercih etmemiştir sence? Kuvvetle muhtemel. Yani önce şu anekdotu verelim. Şah döneminde bu Bell tipi helikopterler alınırken İran'da bir ortak üretim fabrikası da kuruldu. Dolayısıyla bu İran yapımı bir helikopter de olabilir. Yani İran'da üretilmiş bir helikopter de olabilir. Bunun detayını bilmiyorum. Yanlış bilgilendirmek istemem. Rusya konusu kesinlikle önemli. İran, Rusya şu anda İslam devriminden beri hatta en önemli iki müttefik konumunda. İran, Rusya insansız hava aracı satıyor. Karşılığında işte savaş uçağı alıyor. Ama şunu konuşmak lazım. İnsansız hava aracı üretebilen teknolojiye sahip olan İran, ki ürettikleri araçları da gördük. Akıncı olmasaydı cesedi bulamıyorlardı. Muhtemelen. Ama buna sahip olduğunu iddia eden bir İran niye bu kadar eski helikopterlerle Cumhurbaşkanı seyahat ettirir? Bu gerçekten enteresan bir durum. Bu üzerine konuşulması gereken bir durum. Burada akla gelen ilk senaryo, Cumhurbaşkanı'nın seyahat planını yapanların belki de böylesi bir kazanın olması için gerekli koşulları oluşturmakla ilgilendiği. Yani burada bir iç hesaplaşma vardı. Çünkü Cumhurbaşkanı kuvvetle muhtemel çok yoğun programı içerisinde şuradan şuraya şu helikopteri kullanalım, burada şu makam aracına binelim gibi bir plan yapmıyormuş. Bunun bir planlayıcısı vardır. Dolayısıyla İran'ın bu kadar eski helikopterlerle üst düzey 3 tane, biri Cumhurbaşkanı, biri Dışişleri Bakanı, biri vali ve hatta Tebriz Cuma imamı İran içerisinde çok önemli. Aynı helikoptere koyup uçurması enteresan. Zaten işin komplo teorilerini akıllara getiren de bu. Bugün biz eski bir görüntüyü hatırlatalım. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemde başbakan, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı aynı yere ziyarete gidiyorlar. Niye aynı uçakla gitmediklerini soruyor gazeteciler. Çünkü her zaman tedbiri artırmak lazım. Yani bu kadar üst düzey ismin, üst düzey devlet yöneticisinin aynı helikopterde olması bile başlı başına bir sorun aslında. Çok büyük bir zaten skandal denilebilecek bir olay. Hepsinin aynı helikoptere binmesi ve diğer helikopterlerin hepsi, onlar da sert iniş yapanlar var ama varıyorlar yani sağ salim. Tek düşen helikopter var. Onda da üst düzey 3 isim, hatta 4 isim var. Yani gerçekten konuşulacak çok şey var. Belki de senin dediğin gibi kazanın olacağı bilinerek böyle bir planlamaya da gidilmiş olabilir. Artık bir şey demeyelim. Çünkü hala kaza ihtimali de çok yüksek. Senin de daha yayının, bağlantının başında dediğin gibi. Benim sorularım bu kadar. Doğa, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben teşekkür ediyorum Batuhan. İyi yayınlar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet efendim, Türkiye Gazetesi YouTube kanalında bugün sizlerle Türkiye Today
haber şefi Doktor Doğacan Başaran'la reisinin ölümü üzerine ve sonrası İran artık ne bekliyor reisiden sonra bunun üzerine konuştuk. Doğacan analiz etti. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.